Teknolog YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Gaming Gen TR'de satılan Vortex 10400F kodlu hazır oyuncu bilgisayarın teknik incelemesine bakacağız. Abone olmayı, like atmayı unutmayın diyorum. Hemen cihazımıza ön izlemesini yapalım. Arkadaşlar fiyatı da sizlerin gördüğü gibi 10.700 liralık bir fiyat var. Zaten günümüzde doların aşırı artışından kaynaklı olarak fiyatların da artmış olabileceğini zaten hepimizce malum. O yüzden eğer ki sistem alacaksanız, sistem toplayacaksanız veya herhangi bir teknoloji ürün alacaksanız elinizi çabuk tutmanızı öneririz. Fiyatlar tabii ki arttı. Şu yüzden bu fiyatlarda bizce uygun olabileceğini düşünüyoruz. Hemen bakalım teknik incelemedeki ürünler nelerden meydana gelmektedir. Dostlar Vortex 10400F Intel bir işlemci olabileceğini zaten hepimizce malum görebiliyorsunuz. Ve buradaki F son eki ise arkadaşlar dahili bir ekran kartı işlemcide mevcut değildir. O yüzden F son ekini almaktadır. Peki diğer ürünlerimiz nelerdir? Arkadaşlar Asus'un bir anakartını kullanıyor. Gigabyte'ın ekran kartı var. Üzerinde Kingston bir RAM kullanıyor. 2 tane bir RAM var. Aynı zamanda M.2 SSD hard diskimiz var ve Corsair'in üzerinde power supply olan bir kasasında cihazları üstlerine koymuşlar. Bence gayet güzel bir düzenleme olmuş. Hemen bir bakalım ilk ürünlerimizden geçeceğiz. Ben bütün ürünlerimi elimden geldiği kadar resmi sitelerine girmeye çalıştım. Olmayanlar da yine Gaming Genter'in kendi sitesinden takip edeceğiz. Hemen ilk ürünümüze gelelim, işlemcimiz. Değerli dostlar, işlemcimizi ben İngilizce olarak bulamadım. Burada zaten sizlerin gördüğü gibi sanırım Hintçe yazıyor burası. Hemen bir bakalım. Bizim i5 10400F 2020 yılın ikinci çeyreğinde çıkmış, bu 14 nanometrelik bir yarı iletken teknolojisi kullanıyor. MOSFET'ini kullanıyor. Şunu söylemek istiyorum. Buradaki değer, şuradaki arkadaşlar, ne kadar düşük olur ise bu bütün ürünlerde, telefonlarda, tabletlerde, laptoplarda geçerli bir olaydır. Ne kadar düşük olur ise o kadar iyidir. Bunu aklınızın bir yerinde tutmanızı öneriyoruz. İşlemcimiz 6 çekirdekten meydana geliyor. 12 tane iş parçacığı var. 2.9 GHz'den 4.3 GHz'e kadar artırılabilmekteymiş frekansı. Yani saniyedeki salınım hızından meydana geliyor arkadaşlar. Onu anlatmak istiyoruz. 12 MB'lık bir cache belleği var. Bu da ön bellek olarak 12 MB, bu da iyi bir değer. Veri yolu ise 8 gigabit transfer bölü saniye diye geçiyor arkadaşlar. Bunlar standart aslında. Ha tabii ki daha yüksek değerler olursa da o da bütçeye daha fazla yük bindirebilmektedir. Ama buradaki değerimiz bence gayet uygun bir değerdir. 65 wattlık TDP değeri var. Bu da işlemcimizin harcamış olduğu amper çarpı volta denk gelmektedir. Bu da standart bir değer olduğu anlamına gelmektedir. Yani şunu demek istiyoruz. Bu işlemcimiz fazla bir ısı dışarıya çıkartmıyor. Çünkü sebebi ise buradaki F son 2'den kaynaklı bir durumdur. Eğer ki burada F yerine H gibi veya da başka bir değer olmuş olsaydı, yani dahili bir ekran kartı olmuş olsaydı işlemcimize, buradaki değerimiz çok yüksek seviyelere gelecekti. Bu da ekstra bir sıcaklık yayacağı için işlemcimize ekstradan daha fazla soğutma ihtiyacını duyacaktı. RAM olarak ise maksimum 128 GB'lık bir RAM'i destekliyormuş arkadaşlar. Tabii ki bizim cihazımız içerisinde iki tane 8'lik var, yani bu hazır sistemimizde. Eğer ki biz daha da fazla RAM arttırmak istiyorsak mutlaka ama mutlaka RAM ve anakart ve işlemcinin birbirine uyumluluğuna bakmanızı öneririz. DDR4 2666 MHz'lik bir frekansı destekliyormuş. İki tane yuvası var zaten. 41.6 gigabit bölü saniye olarak geçen bir band genişliğinden meydana gelmektedir. İşlemcimiz aynı zamanda arkadaşlar 100 santigrat dereceye kadar, bakın 100 santigrat dereceye kadar, yani sürekli bu aynı sıcaklıkta olacağı anlamına gelmemektedir ama bu sıcaklığı geçer ise işlemcimizde bu başka bir sorunlara sebebiyet verebilir. Ya sistemimiz kapanır, restart yapabilir ya da sürekli donmalar meydana gelebilir. O yüzden bu sistemde tabii ki geçerli değil ama genel olarak sizlere şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki sizin işlemciniz çok ısınıyorsa, yani şu 100 santigrat dereceler seviyelerini geçiyor ise mutlaka ivedi bir şekilde buna önlem almanızı öneriyoruz.
İşlemcimizin gelişmiş teknolojiler başlığı altında Optane desteği var ama Optane desteği, yani Optane şu anda fazla sık kullanılan bir şey değil arkadaşlar. Peki nedir bu Optane? Arkadaşlar Optane de bir RAM teknolojisi aslında. Yani e, ekstra hard diskin önüne ekstra bir tane cihaz takıyorsunuz. Aynı M2 hard diskler gibi sadece belirli açılış dosyalarına, çalışabilen dosyalarını cache belleğe alıyor kendi içerisinde. Buna Optane deniyor. Pek fazla kullanılmıyor çünkü SSD'ler ve M2'ler bunun zaten çok çok üzerinde bir teknoloji, yani Optane'in üzerinde bir teknoloji. Diğer değerlere pek fazla değinmek istemiyorum. Dileyen arkadaşlar yine Intel'in resmi sitesinden bu bilgilere ulaşabilirler. Zaten yanında da soru işaretleri var. Yani ben videomu kısa tutmak bağlamında bunlara değinmeyeceğim. Ama şöyle bir baktığımız zaman işlemcimiz gayet de uygun yeni teknolojileri üzerinde barındırdığını görülmektedir. Dostlar, sıradaki parçamız anakart. Anakart, videomun başında da söylediğim gibi Asus bir anakart kullanmakta. Ben yine Asus'un kendi resmi sitesine girdim. Burada anakartımızı gördüğümüz zaman başında da görüyorsunuz PCI Express 4.0'ı destekliyor. 32 GB per saniyelik bir veri hızı var. Transfer hızı bu hard disklerde geçerli. M.2 slotu görmektedir. Aynı zamanda HDMI, DisplayPort gibi değerler de var. Şimdi daha ayrıntısına şöyle aşağı doğru inelim arkadaşlar. Size anakartı kendisi üzerinden görelim, yorumlayalım arkadaşlar. Benim bu tarz videolarımda genellikle işte hiçbir şey anlatmıyorsun gibisinden, ama demek ki pek fazla izlenmiyor videolarım. Yani daha doğrusu videolarımın sadece başlığına bakıp bu yorumlar yapılıyor. Ben elimden geldiği kadar sizlere yorumlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama sorularınız var ise mutlaka yoruma tarafına yazın. Elimizden geldiği kadar sizlere geri dönüş yapmaya çalışırız. Şimdi arkadaşlar anakartımızda sizler gördüğü gibi PS2 klavye ve mouse portu var. Bunlar arkadaşlar eski bir teknoloji. Eğer ki elinizde PS2 soketine sahip klavye ve mouse'unuz yok ise zaten böyle bir klavye ve mouse sakın almayın. Çünkü eski bir teknoloji. O yüzden USB'lere yönelin. Ama elinizde var ise zaten bu sizin işinizi görebilecek bir anakartı, klavye ve mouse soketi. Aynı zamanda HDMI görüyorsunuz arkadaşlar. DisplayPort var ve VGA var. Yani şu analog oluyor arkadaşlar. Arkasından HDMI geliyor ve yeni teknoloji DisplayPort. HDMI ve DisplayPort'ta aynı zamanda ses iletimi de yapabilirsiniz. Ama VGA ile sadece ve sadece görüntü yaparsınız ve görüntü kalitesi düşüktür. Ama display ve HDMI portlarda kaliteler daha yüksektir. Cihazımıza, anakartımıza iki tane USB 3.2 soketi var. Aynı zamanda iki tane de USB 2.0 var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Bir tane 1 gigabitlik, bakın arkadaşlar, 1 gigabitlik Ethernet yuvası var ki bu çok iyi bir değer. Ses kartımız var, işte mikrofon girişi, hoparlör çıkışı, bir de line'in girişi oluyor arkadaşlar. İki tane DDR4 3200 overclocklu bu arada arkadaşlar. Turbo yapılmış bir şekilde RAM desteğini bizim karşımıza çıkartmaktadır. Anakartımızda 32 gigabit per saniye demiştik. Burada bir hard disk var arkadaşlar. Yani M2 yuvası var ki bu çok iyi bir değer ve şu anda gördüğüm kadarıyla 3 tane versiyon, yani boyutu destekliyor, işte 42, 80 gibi değerleri var arkadaşlar. Burada da bu M2'nin olması da ekstra bir avantaj aslında. 4 tane SATA var arkadaşlar. 6 gigabit per saniye, yani hard disk ya da CD-ROM, DVD-ROM bağlayabileceğiniz soket görünmekte. Burada bir iki tane burada var. Bir tane şurada var arkadaşlar. Mouse'umda gösterdiğim gibi bir tane şu tarafta görünüyor. 4 tane SATA yuvası mevcut. Intel'in H510 Yonga setini, yani chipsetini kullanıyor ve soğutucusu var. Bu da çok iyi bir avantaj açıkçası. Kasamızın da ön panelle gidebilecek iki tane USB 2.0, bir tane de RGB başlık var. Bakın bu RGB başlık arkadaşlar, her zaman söylüyoruz. RGB başlık olan bir anakartınız var ise çok iyi bir şekilde oynadığınız oyunlara göre, dinlediğiniz müziğe göre, izlediğiniz filme göre sizin kasanızdaki ışıkların renkleri, tonları değişebilmektedir. Ekstra bir kumanda vesaire, reset düğmesine işte bağlayayım RGB gibi durumlar yok ve sadece yine bu Asus bir kasa olduğu için, anakart olduğu için
Asus'un kendi Aura Scenic uygulamasından bunları rahatlıkla yönetebiliyorsunuz ki bu çok iyi bir avantajdır. Benim de şu anda kullanmış olduğum anakartımda bir RGB header yani RGB başlık mevcuttur. Teknik değerlere pek fazla değinmeyeceğim. Zaten birçoğunu sizlere anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Ama daha ayrıntılı bir istiyorsanız yine Asus'un kendi resmi sitesine girip buradan da bakabilirsiniz. Bir sonraki ürünümüz ekran kartı. Dediğim gibi arkadaşlar videomun başında işlemcimize dahili bir ekran kartı yok. Biz eğer ki harici bir ekran kartı bu kasaya takmaz isek ya da bu şekilde yani ekran kartsız alırsak hiçbir şekilde görüntü aktarımı yapamayız. Bilginiz olsun arkadaşlar. O yüzden bir tane harici ekran kartının mecburiyeti var. Ki zaten bu hazır bir sistem olduğu için üzerine koymuşlar. Gigabyte'ın bir ekran kartını koymuşlar. Ben yine Gigabyte'ın kendi resmi sitesinden sizlere ulaştım. Şimdi teknik değerlerini okuyalım. Değerli dostlar, öncelikle ekran kartımızın çıkış portlarına bakalım. Bir tane display, bir tane HDMI, bir tane DVI çıkışı var. Bu demek oluyor ki 3 tane aynı anda monitöre görüntü aktarabiliriz anlamına gelmektedir. Kapatalım. Aşağı doğru gidip bakabilirsiniz. 2 tane fanı olduğunu vesaire. Bunlar pek fazla değinmeyeceğim. Çünkü bunlar tamamen cihazın kendisi olduğu zaman bir herhangi bir oyun ya da uygulama kurup onun üzerine bakabileceğimiz değerlerdir. Biz şuradaki şartnameyi tıklayalım ve teknik değerlerini sizlere aktarmaya çalışalım inşallah. Arkadaşlar 1.7 GHz'lik burada artırılmış bir değer aslında bu. Bir frekansı destekli. Temelde ise 1.5 yani 1.6 gibi bir frekans değeri var. Yani saniyedeki salınım hızını olarak bunu da 1000 ile çarparsak çünkü megahertz olduğu için 1000 ile çarpmamız gerekiyor. Böyle bir frekans değeri var. Bu değer de gayet de uygun değer. Arkasında altındaki CUDA değeri arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyoruz. Eğer ki sizler bilgisayarınıza bir render, edit, işte Photoshop, Premiere, AutoCAD gibi uygulamalar kullanacaksanız buradaki değerin olabildiğince yüksek tutmanızı öneririz. Yani yüksek olan ekran kartlara yönelmenizi öneririz. Bunların anlamı şudur. Bunlar hepsi birer odacıktır arkadaşlar. Sizin yapmış olduğunuz herhangi bir renderda ya da edit tarafında aslında render'ı daha çok ağır basıyor. Bu her odacık kullanır ve daha hızlı bir şekilde render'ı ve sağlıklı bir şekilde yapar. Bazen render yapılıyor, işte atlamalar olabiliyor, kesintiler olabiliyor, karelerde düşmeler olabiliyor. Bu değerler eğer yüksek olursa ne kadar yüksekse o kadar bu sorunları görmezsiniz, yaşamazsınız. Hafıza saati 1.2 GHz olarak geçiyormuş. RAM olarak aşağıda GDDR6'yı kullanıyor arkadaşlar. 128 bitlik bir bellek veri yolu var. 192 bit per saniye olarak band genişliğini görmekteyiz. Çözünürlük olarak 7680, 4320 ve 60 Hz'lik bir kare hızını destekliyor ve 3 tane görüntü aynı anda göstereceğimizi zaten söylemiştik. Burada da zaten yazmışlar arkadaşlar. Ve 300 wattlık bir power supply bize bu sistem içerisinde olmasını öneriyor arkadaşlar. Ki bizim zaten power supply'ımız birazdan değineceğiz. Ve tabii ki diğer değerler de buradan mevcut. Zaten bunları değinmiştik. Display, HDMI, DVI diye. Burada da zaten versiyonlarda yazıyor. 1.4 Display 2.0 B olarak da HDMI karşımıza çıkmaktadır. Dediğim gibi bu ekran kartımızda gayet uygun aslında. Yani bunda hangi oyunda ne kadar bir FPS değer alabileceğiniz bu biraz değişkenliktir. Zaten FPS'lerde kesin olarak şu alacağımız diye bir şey yoktur. Ne oyun yapımcıları ne bilgisayar yapımcıları bunlara kesin ama kesin bir cevap veremez. Çünkü bunlar iki değer arasında değişiklik gösterebilmektedir. Sıradaki ürünümüz RAM. Burada Kingston'ın RAM'ini kullanıyor. Resmi sitesine girdim ama resmi sitesinde genel değerli yani bilgiler var arkadaşlar. Ben o yüzden yine Gaming Gentere'nin kendi sitesinden devam edeceğim. Arkadaşlar 2 tane 8'lik yani bir kit halinde satılıyor. RAM koymuşlar DDR4 teknolojisine sahip ve soğutucusu olan RAM'ler ki bu çok iyi. Çünkü RAM'lerde ısınabilen ürünler arasındadır. Soğutucusu olursa da daha az ısınır ya da ısıyı dışarıya verir. Bu da cihazımızın yani RAM üzerindeki sıcaklık baskısını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Siyah renk olduğu yazmaktadır. Zaten resmi sitesine girdiğim zaman
BIST diye görürsünüz. Burada eğer ararsanız bakarsanız BIST diye bizim olayımız bu. 3.2 GHz'lik frekansı destekliyormuş arkadaşlar ki bu zaten çok iyi bir değer. Bizim zaten anakartımız 2666 MHz ama temelde 3.2 GHz overclock'la eğer ki siz bir turbo aşımı yaparsanız bu RAM'imiz buna desteğini vermektedir. Gecikme değeri 16 olarak görmektedir. Buradaki değerimiz ne kadar düşük olursa o kadar iyidir ki bu zaten şu anda günümüzdeki standart değerler arasında yerini almaktadır. Hemen şöyle bir şey daha söyleyeceğim. RGB'si yok arkadaşlar. Yani herhangi bir ışıklandırma RAM'imizde mevcut değil. Bir sonraki ürünümüz depolama ürünü. Depolama ürünü Western Digital'in Blue serisinden SN550 koduyla bir hard disk koymuşlar. M2 soketi arkadaşlar. Şimdi zaten şöyle bu şekilde ararsanız kendi resmi sitesinden de bu bilgiye ulaşırsınız. Yine resmi sitesinde çok genel bir değerler yazdığı için bir de eksik bir bilgi vardı orada. O yüzden ben yine Gaming Genter'in kendi sitesinden bakın görüyorsunuz. Buradan devam edeceğim arkadaşlar. 500 GB'lık bir alana sahip. NVMe yani M2 soketine destekliyor arkadaşlar. Zaten şu koddan da arayıp da bulabilirsiniz hard diskinize. Hemen aşağı inelim. Teknik değerlerine bir bakalım arkadaşlar. Burada 2280 yani 80 milimetrelik bir boyuta sahip olduğu anlamına gelmektedir. 500 GB olduğunu söylemiştik. 2400 MB'a maksimum okuyor. 1750 MB'a maksimum yazıyor. Bu değerlerde çok çok iyi bir değer. Yani 2,5 inçlik SSD'lerin çok çok üstünde neredeyse 4 katına yakın bir değer, belki 5 katına bile gelebiliyor. Bazı SSD'ler daha düşük boyutlara sahip olabiliyor. Bu da çok iyi bir hard disk. Hard diskimizde soğutucusu mevcut değil tabii ki de. Anakartımızda da maalesef öyle bir sistem yok. Bir de şu aşağıdaki değeri sizlere hemen yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. Rastgele okuma hızıyla rastgele yazma hızı, bunlar maksimum değer. Peki nedir bu IOPS değerleri? Arkadaşlar bunların hepsi paket değeridir. Bunların hepsi paketi bizlere gösteriyor. Yani diyor ki 300 bin paketi maksimum olarak giriş çıkış, bakın in and out olarak geçiyor, tamam mı? Paket ve saniyedeki maksimum bu 300 bini destekliyormuş. Peki yazma hızı ise 240 binmiş IOPS değeri. Bunlar arkadaşlar şu iki değer 300 binle 240 bin değerleri çok ama çok iyi değerler anlamına geliyor. Son parçamız kasa. Corsair'in kasasını kullanmışlar arkadaşlar ve tabii ki üzerinde de 550 wattlık bir power supply koymuşlar. Peki şöyle bir bakalım. Fiyatımız 1127 lira. Tabii ki siz hazır sistem olarak alacaksanız zaten bu yüzden bakıyoruz. Ama harici alacaksanız yine bu sizlere de bir referans olacağını düşünüyoruz. Ön tarafı şu şekilde biraz kapatılmış. Aşağıda bir havalandırma var. Ön tarafında az bir havalandırma görünüyor. Bizim işimizi görür arkadaşlar. Benim kullandığım kasanın önü olduğu gibi kapalı. Sadece aşağıdan havalandırma yapıyor. Arkadaşlar kasamızın içine baktığımız zaman 3 tane 3,5 inçlik mekanik hard disk kızakları var. Yani herhangi bir vidalama yapmıyorsunuz. Ama 2,5 inçlik iki tane burada yuvasını görüyoruz. Bunlar vidalı. Eğer ki ekstra hard disk alacaksanız bu şekilde kasa buna izin vermektedir. Ön tarafında bir tane fan görüyoruz. Ama arka tarafında ben ekstra bir fan göremedim egzoz tarafında. Yani bir fan var. Bu bence çok düşük. Yani yetersiz kalabileceğini düşünüyorum. Ama şöyle bir aşağı doğru devam edelim. Power supply tarafında bir filtre var aşağıda ki bu zaten yeni güncel tüm kasalardan mevcut ki olması da çok iyi bir şey. Dediğim gibi bir tane fan koymuşlar. Bir tane yani şuraya ekstra bir fan yuvası var ama birazdan teknik değerlerine gideceğiz. Zaten bakın aşağıda ki şu fotoğrafta gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane fan görebiliyormuşuz. Yani bağlayabiliyoruz. 120 milimetrelik ya da 140'lık 2 tane ya da bir tane 240'lık bağlayabiliyoruz. Üst tarafa ise 2 tane 120'lik, egzoza da yine 120'lik bağlayabiliyor. Üst tarafta zaten şu egzoz. Kasamızın üst tarafında 2 tane USB var. Power düğmesi var.
Kulaklık yani hoparlör, mikrofon girişi ve reset düğmesi de mevcut arkadaşlar. 550 wattlık bir power supply ama power supply herhangi bir şekilde fotoğraflarda göremedim. Corsair'i kendi resmi sitesi çalışmıyor, açılmıyor. Bakımdaymış herhalde muhtemelen. O yüzden sizlere bunun gerçek bir bilgisini veremiyorum. Ama şuradaki 80 Plus yazması bronz olduğu anlamına gelebileceğini tahmin ediyorum sadece. Ki bu tip D fiyatta olan yani üzerinde kasa ve power supply muhtemelen bronzdur. Çünkü bunların gold ya da silver ya da daha üstü olursa da bu fiyatlar çok fazla artıyor. Sadece bir power supply gold'ların fiyatları bu civarlarda e, piyasada görebilirsiniz. Şimdi bakalım anakart olarak ATX, Micro ATX ve Mini ATX olarak geçiyor arkadaşlar. Dediğim gibi 3 tane 2.5'luk pardon 3 tane 3.5'luk 2 tane 2.5'luk var. Burada bir yanlışlık olacağını düşünüyorum. Kasa olarak 7 tane genişleme yuvası var arkasında. Takılık fan size evet bir tane. Bu kasa markası olarak da güzel bir kasa. Değerli dostlar, Gaming Genter'de satılan Vortex 10400F oyuncu hazır sisteminin sizlere elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar teknik incelemesini yapmaya çalıştık. Sorularınız olursa mutlaka aşağı yoruma yazın. Bütün bilgilerini yine açıklamada bulacaksınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.